Selamünaleyküm arkadaşlar. 10 Ağustos Pazartesi 2026 Konya Kulu Cerep Mahallesi'ndeyiz. Yine daha önce 4 videosunu çektiğimiz ve videoları da ciddi derecede izlenen Mehmet Yaşar, yani lakabı Şeo kardeşimizle yine çiftlikteyiz. Burada çayımızı içiyoruz. Biraz muhabbet sohbet yapacağız. Ondan sonra da çiftliği gezdirecek bizi. Burada ne var çiftlikte? Neyse, ne olduğunu baktığınızda görürsünüz. Siz bir şimdi abone olun. Abone değilseniz şöyle bir abone olun bir zahmet. Videoyu da izledikten sonra bir beğeniyle, bir yorumla destek verirseniz mutlu oluruz. Gurbetçilerimiz bir izlesinler. Sürekli tarih diyorlar. Sürekli git yaşları konuştur diyorlar. Gerçi Mehmet kardeşim yaşlı değil de aynı zamanda daha önce de bir sporu var. Kickbox muydu, o neydi? Kendisi anlatır bize. Boksör müydü? Zaten diksiyonda, fizikte onu gösteriyor arkadaşlar. Baktığınızda bana hak vereceksiniz. Şimdi videomuza dönelim arkadaşlar. Evet Mehmet kardeşim, seni bir tanıyalım. En son seninle röportaj yaptığımızda 12.000 abonemiz vardı değil mi? Evet, aynen. Şimdi 29.000 küsur abonemiz var. Seni tanıma açısından, geri kalan abonemiz seni tanıma açısından seni bir kez daha tanıyalım. Az kurmaşka takipçiye Önce Türkçe bir anlat, adamlar anlasınlar, çıkmasınlar. De ki ben önce Türkçe söyleyeyim, önce Kürtçe kendimi tanıtayım, sonra Türkçe anlatacağım ki insanlar ayrılmasın videodan. Hemen başlamaz ayrılmasınlar. ben Resuloğlu Mehmet Yaşar. Evet. Celep'teyim. Ben daha önce yurt dışındaydım, İsveç'teydim. Sonra Norveç'e geçtim. Şu anda 20 senede aşkındır Norveç'teyim. Emekli olduktan sonra ben şu anda 10 ay falan kendi köyümden kalıyorum. Benim kendi hayvan çiftliğim var burada. Ben çocukken gençliğimden hayal kurduğum çiftliği nihayetinden açtım yani. Çok istiyordum. Mesela ben isteseydim İsveç'te ve Norveç'te de açardım. Ama beni yani bana sıcak gelmiyordu o. Benim kendi köyümdeki bana daha yakın geldi. Evet. Şimdi burada yani çiftliğin açma maksadı hani para kazanma değil, hani içindeki yarayı dindirmek. Yani çocukken hayal ettiğini gerçekleştirmek iyi bir şeydir. Tabii bizim bu yöremizde şu anda İç Anadolu, biz her zaman ben bunu da söylüyorum, biz 3 denizin arasındayız. Karadeniz, Akdeniz, Ege, Van Gölü'nü de hesaba katarsak 4 tarafımız deniz. Ama İç Anadolu çok zengin bir bölge ama susuz. Su yok. Suyun ortasında su yok. Evet. Ben şu anda ülkeme iyi bir barış da geldi şu anda. Çok güzel, memnun olduk. Seviniyoruz. Artık kimse kimseyi yanlış görmeyecek. Yetkililerden, devletimizden istediğimiz şudur. İç Anadolu'yu, bak Hollanda bizim İç Anadolu Konya'nın yarısı kadardır. Ama Avrupa'yı besliyor bir Hollanda. Eğer bizim İç Anadolu su gelirse biz Türkiye'yi değil dünyayı besleriz. Evet. Ama niye yapmıyoruz? Niye yani hiç o konuda düşünmüyoruz bilmiyorum yani. Yani ben bunun olmasını çok istiyorum. Bizim araziler, topraklarımız çok süperdir.
Dünyanın en güzel toprakları ama su olmayınca olmuyor. Mesela bu sene Konya'da yeraltı sularını ölçtüler. 450 metre aşağı inmiş bizim kuyu sularımız. 450 metre çoktur. Bunları çıkarıp da bunlarla iş yapmak kolay değil yani. Zor ya, çok zor. Yani ilerisi yok. He? İlerisi yok. Yani tabii ki. Ama İsrail'in bir tarafı tek deniz. Küçücük İsrail. Yani İsrail bizim yani Konya'nın 1/4 kadar da çıkamaz. O kadar. Yani o kadar. Ama denizde suyu arıtıyor. 30 santim yer altında bütün arazisini suluyor. Biz İsrail'de tohum alıyoruz. Ekmek için, ekim için tohumu biz İsrail'den alıyoruz. İsrail bize verirse verir. Vermezse biz tohumsuz kalacağız. Yok yani. Peki bizden bu imkanlar var. 3 tarafımız deniz olmasına rağmen biz niye suyumuzu getirmiyoruz? Niçin? Devlet istese hiç yapar yani. Hiç sıkıntı değil. Yani yapar tabii. Yapar hem de nasıl? Hem de şey yapar. Ama inşallah bunu gündeme alırlar ve inşallah eğer sulama işi olursa biz de Avrupa'dan artık bir şey beklemeyiz. Biz kendi memleketimizden kendimize daha iyi idare ederiz. Bence en iyisi odur yani. Bir konumuz daha var, bir sorunumuz daha var. Bizim bu bölge İç Anadolu'daki köylerimiz %80'i Avrupa'da. Bizim çocuklar, torunlar buraya geliyorlar, bir hafta içerisinde sıkılıyorlar. Niye? Köyde hiçbir şey yok. Ne internet var, yani bir merkezi sistem. Ne bir internet kafe, ne bir PlayStation salonları, Yok. eğlence salonları, Yok. çocukların ilgisini çekecek. Yok. Evet. Yani bu bizim belediyelerin işidir aslında. Belediyeler el atsa olur da ama kimse yapmıyor. O konuda mesela bizim çocuklar da böyle istemeye geldilerse maalesef yani sonuç biraz kötü olur yani. Giden çocuklar gelmek istemiyor şimdi. Gelmeyince de yani insanın canı acıyor yani. Bu konuda inşallah yetkililer, belediyeler bu işe el atsa güzel olur. Yani bizim bu gençler için yani En azından sezonda eğlence yerleri. Bir aylığına da olsa, 45 gününe de olsa yani bir eğlence yeri, aynen. bir bilardo salonu, bir PlayStation salonu. Neden olmasın? Olur yani tabii ki olması gerekir yani şimdi. En azından bir çocuklar için küçük bir yüzme havuzu. Evet. Küçük bir şöyle eğlenceli Yani bir park. yani o zaman Avrupa'da da durmazlar. Yani Tabii çünkü burada daha rahat oynadıkları için, daha serbest oynadıkları için, köy hayatı olduğu için evet. onlar oranın sıkıntısından kaçıp buraya gelmek istiyor. Aynen öyle. Şimdi zaten çoğu genç o konudan geliyor ama burada da bir şey bulmayınca yani Hayal kırıklığına uğruyor. evet yani şeyde Avrupa dediğin nedir? Avrupa dediğin soğuk bir ülkedir yani. Her dünya yani soğuk. bizim burada güneşimiz var, her şeyimiz var yani şimdi burada ama biz bu gençlerimiz için bir şeyler yapmazsak bence biraz sıkıntılı oluyor yani. Peki Mehmet abi, az önce kamera arkasında konuşurken sanki tarihi güzel anlatacaktı. Evet. Orada ben lafını kestim, dedim biz bunu kayda alalım. Çünkü tarih konusunda bilgim var. Evet. Az önce çarşıdayken kendi aralarında konuşan arkadaşlar vardı. Baktım birileri diyor, yarın bir gün çocuklarımız diyecek ki bizim aslımız Adıyaman'dan geldi. Biz Adıyaman'dan gelmişiz. Sen de dedin, hayır öyle değil. Onu bir anlatır mısın? Yani en azından Cereb'in gelişi nereden geliyor? Evet. Şimdi
bizim iki büyük aşiret, Reşi aşireti, bir de Canbekler, İç Anadolu'nun en büyük aşiretleridir Evet. burada. Şimdi bunların çıkışı Halep, Serekaniye, ve o Rojava dedikleri bölge. Evet. Oradan yani Kuzey Suriye'den çıkmışlar yani genelde. Tabii o zaman Osmanlı Devleti var. Bunlar çok karabalıklar yani. Çok karabalık şeydi. Hayvanları çok. Çıkıyorlar tabii. Sınır yok. Yani orada çıkıyorlar, geliyorlar. Diyarbakır, Maraş, o bölgelere Malatya, o aşağıya doğru oralardan bir müddet kalıyorlar. Oralar da bunlara dar gelince bunlar Çukurova'ya doğru ilerliyorlar. Çukurova'ya gelince tabii boş yani. Çukurova dedi hiçbir şey yok yani. Boş yani Rumlar çıkmış ya burada. Çıkınca bomboş yani. Yani kimse yok. Bomboş bir ülke. Çukurova'ya geliyorlar orada. Orada sivrisinek bunlara rahatsız ediyor. Hayvanlarını öldürüyor. Çocukları öldürüyor. Ne yapıyorsa. Bunlar da yazın İç Anadolu'ya doğru. Bizim Konya şimdi bulunduğumuz bölgeye geliyorlar. Yazın. Kışın havalar soğuyunca tekrar Çukurova'ya gidiyorlar. Git gel tabii yani hep göçebe hayatı devam ediyor. Osmanlı Devleti de diyor ki ya biz bu göçebe hayatına son verelim. Artık buna bir yerleşim gelsinler yani artık yerleşsinler yani biliyor musun? Tabii mesela bizim köy 4 tane kardeş mesela her biri bir köye yerleşiyor orada. Öbürler de başka köylere böyle yerleşiyorlar. O zaman Osmanlı Devleti 20 sene mecbur isyan kanunu çıkarıyor. Yani kimse yerinde artık oynamayacak. Herkes bulunduğu yerde kalacak. Sen 20 sene burada kaldığın zaman sen mecbur yani hayvanlarını Tabii. bir Artık kendine bir hayat düzen kuracaksın. bir hayat düzeni kuruyorsun. Evet. Öylece buralarda işte artık buraları mesken etmişler. Zaten geri dönüşte olmamış. Tabii çok akrabalarımız orada da kalmışlar yani gelmişler buralara işte şu anda Yani Malatya'yla Adıyaman mıydı? şimdi Diyarbakır orada Diyarbakır Batman, Diyarbakır, Malatya o taraflara geliyorlar. Ondan sonra yavaş Çukurova'ya doğru geliyorlar. Çok kalabalıklar yani. Yani Reş aşireti tabii yani çok kalabalıkmış. Canbekler de aynı öyle. Şimdi biz İç Anadolu'da bizim Canbekler bizim batı tarafımızdadır. Biz de doğu tarafındayız yani Bir de Celali aşireti de var. Celali aşiretleri onlar genelde Mardin taraflarında kalmışlar onlar. Orada yapmışlar. Hangi aşiret? Celali. Celali. He. Pelikan değil. Celali. Onlar da büyük aşiret. Çok büyük değil. Yani evet, değil. Yani haklı olan sanki onlar bir yani onlar takdir değil mi? Böyle. Şimdi Alparslan Malazgirt yine kapılarına gelince Bizans kapılarına 20.000 askeri var.
Yani yok, 30 bin asker var. Bizans'ın 200 bin askeri var. Roman Diyojen, onların kralı. Şimdi 30 bin kişiyle 200 bin kişinin savaşması mümkün değil. Değil mi? Değil tabii. Mümkün değil. O zaman Alparslan bir Kürt aşiretleriyle toplantı yapıyor. Bir Kürt aşireti Alparslan'a 20 bin asker veriyor. Ama hangi askere veriyor biliyor musun? Hep süvari ve hepsi okçu. Yani dağda savaşacak, dağlara savaşacak şeyler. Bunlar tabi süvari Roma Diyojen'in şeyini dağıtıyorlar. Yani böyle dağıtıyor. Bir geliyorlar, dağın öbür tarafına geçiyorlar. Bir orada, bir orada. Askerler çoğu yayanlar onların şeyi. Okçular vurup öldürüyor bunları. Yani hiç şey yapmıyorlar. Bir gün içerisinde Roman Diyojen'in ordusu darmadağın oluyor. 20 bin Kürt süvarisi dağıtıyor. Ve ondan sonra Roman Diyojen esir düşüyor. Ailesi de esir düşüyor. Hepsi esir düşüyor. Ve ondan sonra Anadolu kapıları açıldı. Bizden işte Alparslan orduları biz beraber geldik. Buralara kadar geldik yani. Geldik şeylere. Yani Kürtlerle Türklerin Anadolu'ya girişi yani tabii ki birbirine destekle oluyor bu şeyde. Eğer Kürtler olmasaydı Alparslan mümkün değil. Savaşamazdı onlarla. Nasıl savaşacak? O Kürt süvarileri çok büyük rol oynamış orada şeyde. Yani bu konuda. Mehmet abi, Avrupa'da yaşadın, bir anını bize anlatır mısın? Evet. Ya geçen ay ben oradayken yani Norveç'teyken büyük oğlum Oktay dedi, baba dedi biz bir çiftçinin yanına gideceğiz. Ben ondan bir koyun almışım. O koyunu alıp getirelim yani et için, kesmek için. Biz de kalktık gittik oraya. Simsiyah bir koyun, ben hayatta öyle bir koyun görmemişim yani. Boynuzları ince, böyle keçi boynuzundan daha da ince. Kuyruğu da koyun kuyruğu da keçi kuyruğu gibi. Ben dedim ya bu keçi mi bu koyun mu? Dedi bu koyundur. Siz bu ırkı simsiyah, bu ırkı bu kadar yani nerede getirdiniz bunu? Dedi ki bizim ta Vikinglerden kalma 2000 senelik bir geçmişi varmış o koyunun. 2000 yılı korumuşlar yani şey yapmışlar. Simsiyah. Dedi ta Vikinglerden kalma şeyimiz. Peki dedim senden 7-8 tane tek var. Niye çoğaltmıyorsun? Güldü adam bana dedi ben çoğaltırsam devlet bana vergi alır. Dedim vergi mi alır? Dedi he. Dedim benim çiftliğim var. Benim devlet benden vergi almıyor. Üstelik bana para veriyor. Yani küpe takarken şu takarken bana para veriyor. Hiç de karışmıyor yani ben ne alıyorum ne satıyorum bana hiçbir şey karışmıyor. Dedim valla burada böyle değil. Ben 10 tane yapsam yani 3 tanesinin vergisini alır. Ha şunu dedi. Dedi benim dedim peki hangi işten vergi almaz? Dedi arıcılıktan. Arı var ya bal arısı. Evet. Bal arısında vergi almıyor. Niye? Dedi ki arı 20-30 kilometre gidiyor hani bütün çiçeklere şeylere aşılıyor ya. Evet. Yani o faydası var. O yüzden üretilen balın vergisini almıyor. Ama koyunculuktan alıyor, o şeyden almıyor, arıdan almıyor. Allah, yani orada bir hesap kitap var. Tabii ki. Yani arı binlerce, milyonlarca ağacı aşılıyor yani şeyde. Adam dedi
O benim komşum milyonlarca para kazanıyor, bir kuruş vergi vermiyor. Ama ben 20 tane koyun yapsam gelip benden vergi alırlar yani o şeyde. Evet. Yani onlar da öyle. Ama bizim burada o yok, öyle yok şey yani. Bizim memleket istiyor ki yani hayvan çoğalsın, burada çoğalsın, şey olsun. Üretici çoğalsın. Üretici olsun. Ama burada hayvan işi gide bitiyor yani. Şimdi senin çiftlikte neler var? Ben önce benim koyunlarım vardı. Baktım koyunlar çok zor. Yani bir kar da yok. Onu bıraktım. Bu sefer inek aldım. İneklerle birkaç sene şey yaptık. Baktım ot yok. Koyunun ve ineğin İç Anadolu'da kurak olduğu için ot yok. Yani sen onu doyuracak ot yok. tabii. Yani sen yok. bunu gidip de parayla alsan zaten yetmez. Yani yapamazsın. En sonunda keçide şey yaptım. Keçi de dikeni değiyor. Şimdi keçi etrafımız hep diken. Evet. Şimdi kışın yem vermesem de kendini doyurur. Vay be. Ve yani öyle bir hayvan. O zaman bu hayvanı herkes şey yapabilir yani. Besler değil mi? Evet. Yani Otun olmadığı zaman illa diken oluyor. tabii O da zaten yiyor. dikeni seviyor yani. Deveciş ne? Kanka, devedi, şu her şey. Evet. Hem de o kankanın tam ucu var ya kırmızı şeyin tam onu yiyor şeyde. O da doktorlar diyor ki kanserin ilacı. Yapma ya. Yani bu bizim burada bir ailenin 2 tane kız çocuğu hastalanmıştı. Yani kanser teşhisi koymuşlar. Doktor demiş ki yine keçi sütü, keçi peyniri ve keçi etini bunları yedirin. Buna geldi peynir ve süt aldılar şey yaptılar. Sonra telefonlaştık dedi şurada kurtulmuş yani o hastalıktan kurtulmuş. Ama şimdi Norveç ben keçileri istedi. Al getir buraya dedi. Getir yani. Biz sana tırların kirasını öderiz. Sen getir. Biz burada sana arazi de veririz şeyde. Dedim niye keçi? Diyor ki Norveçli bir anne yeni doğum yapan bir anne eğer ilaç yiyorsa çocuğu da emziriyorsa biz o çocuğa anne sütünü vermeyeceğiz. Neyi vereceksin? Keçi sütünü. Keçi sütü diyor anne sütüne en yakın olan süttür yani. Ama biz burada onu bilmiyoruz yani. Bizimki yağlı olsun, koyun peyniri olsun, moise olsun. Burada bayan bebek doğuruyor, ilaç dağıtıyor. Hiç kimse onun umurunda bile değil. Bebeke zarar veriyor mu, vermiyor o ilaç. Verir mi? Hiç kimse onun içinde değil. Ama onlar vermiyor. Ya, böyle yani. Peki bir ara deve kuşu düşünüyordum. Deve kuşları çok güzel, çok karlı bir hayvan. Benim vardı deve kuşlarım. Bizim burada bölgenin insanı deve kuşunu bilmiyor. Yani etini de bilmiyor, yumurtasını da bilmiyor. Bana diyor, bunun etinin fiyatını aynı kuzu fiyatından ver. Olur mu şimdi? Bu ayrı, o ayrı yani. Bunun eti pahalı. Öyle mi? Tabii deve kuşu. Kalpten hasta olan insan yani deve kuşunun eti kolesterol, 0 kolesterol. Yani hiç şey yok. Kalp hastasına zarar yok. O kadar temiz bir et. Baktım o iş gitmeyecek. Onu birkaç sene önce şeye sattım. Bizim bu Tuz Gölü firması vardı orada yani. Onların da deve kuşları vardı. Evet. Yani benden aldılar onları. Bizim de bir tane erkek de var içinde. Biz ona Raşo, siyah adını koymuştuk ya.
Bir gün tel örgünü götürün, tel örgünü vurmuş, takmış, tel örgü yıkmış. Dişileri almış peşine, Tuz Gölü'nde koşuyor. Sahibi beni aradı. Dedi ya Mehmet dedi, seni bunları götürdü, bu deve kuşları nereye götürüyor? Valla bilmem dedim. Götürür yani. Nasıl yakalayacağız bunu? Bunu yakalama mümkün değil yani dedim. Şimdi 60 kilometre hızlı koşuyorlar. Bir de gölün içine girmişse ne at gider ne araba gider. Yani. Dedim sen o zaman askeriyi ara. Ya helikopterle, fillerle yakalarlar ya da uyuşturucu mermiyle vurup uyuşturarak şey yaparlar yani yakalarlar. Neredeyse mümkün değil. Ondan sonra ben aramadım. Nasıl yakalanırsa bilmiyorum yani. Öyle geçti gitti yani şeyde. Deve kuşu aslında iyi bir hayvan. Yani çok verimli yani şeyde. En az yani yumurtası da Kaç yılda bir yumurta yapar? kaç yılda mı? Yok. Senede yapar bir 15-20 yumurta yapar. Öyle mi? Yani Sanki bilmem 4 yılda 5 yılda bir iki yumurta yapar. Yok. Yani ben onları Eskişehir'den almıştım, Eskişehir'de. Onların yeri çok ufaktı böyle. Onların sıkışık bir yerdeydi. Dediler buna kuluçkaya girmiyorlar. Dedim Allah niye? Benim getirdim buraya kuluçkaya girdiler. Hem de siyah erkek yatıyor yumurtanın üzerine. Bir sabah kalktım yavrular çıkmış. Yani şimdi ben adamları aradım ya dedim siz buna kuluçkaya girmiyor dediniz. Hani buna da şimdi yavru yaptı falan. Bana dedi bilmiyorum yani şey yaptı. Yani çok yani bakımı biraz zor yani şeyde. Yayılan bir hayvan. Ya otluk bir yer olacak. Evet. Yayılır yani aynı koyun gibi. Ama tehlikesi de var. Sana saldırıyor mu? Adama vurursa öldürür yani. Valla. Yani göğsünü kırar yani. Vurdu mu kırar göğsünü. Bir de onun Kakasıyla mı? Ayağıyla mı? bir ayağına vuruyor. Ayağına vuruyor. Bir de onun ayağında onun bir tırnağı var uzun. Onu senin mesela şey yaparsa iç organlarını dağıtır. Yarar geçer. Mahveder. O yüzden birkaç kere çocukları dövdüler ben sattım. Peki senin kıl köpeğin ne oldu? Duruyor mu? Var. Onu şekerlendi. O pırço var burada. Kaç kilo o? Vallahi bilmiyorum Cengiz o kaç kilo çıkar? Çok. 15 kilo 20 kilo var. Ne 15-20 50-60 kilo çıkar o. Ne 60 kilo? Ve belki daha fazladır. Köpek ağır, o köpek 100 kilodan fazla. Belki de olabilir. Şimdi bu arkada mı? Arkada tavukların içinde. Gre mi? Gre o. Bekliyor. Haberde mi? Ben şimdi çağırırsam gelir o. Gelir. Biz seninle turlayalım mı? Biz kalkalım. Geri kalanı da çayını iç, geri kalanı da bir hayvanların içinde geçirelim. Parçonun yanına gideceğiz arkadaşlar. Parço demek, kalı demek. Kürtçesi parço, Türkçesi kalı. Ama devasa bir kalı. Bizim kalıya 3 basar. Pırço! Pırço! Pırço var ya pırço. Arkadaşlar bu parço Ne? o mu hari? Evet. Pırço sert git ha. Evet ya o. Hadi. Göründü. Kalı falan da atmış, yeni kal çıkmış. Hadi. Vay. Parço. Parço. Bir tane revi bastı bra. Ya kunaçı. Pırço. Lan ne ister oğlum? Şaşasın da paşa arabaya da. Sen ne az oturur bas ama jernir onun. Araba mı ne var dedi? No, tük şaranin onu. Az koş bir onun da arabaya mı da mı? Araba değil mal. Arar. Pırço.
var. Çerçi. Arkadaşlar bu pırçoyu daha önce ben gördüm. Tabi yatağından çıkmamıştı kümesinden. Bana çok iri görünmüştü. O kadar iri değil mi? Kemikler kalın ama o kadar benim gözümdeki gördüğüm irilikte değilmiş. O da bizim kıllı kadar ama bunun ayakları daha kalın. Biraz daha kalıplı bu. Burası bizim çiftliğimiz. Mehmet Yaşar'ın çiftliği yani Şigo. Mehmet Yaşar. Mehmet Şigo. Mehmet Şigo. Mehmet Şigo. Şu şeyde biz küçük yavruları oraya koymuştuk civcivlere. He. Oradan büyütüp ondan sonra çıkarıyoruz. Üretimi de yapıyorsun he? civcivleri. Ya evet. Senin makinen de vardı. Makinem var ama bizden hindiler de çıkarıyor şeyler bak orada. Unutma senin şu akülere de bir bakar. Aküler. Akülere de bir bakar. Burada. Onların bilgisini de aktaralım. Kaç kaz var ortada? Şu anda 200 kazımız var. 200 kaz, yavru mavru hepsi. Şimdi bunlar Zaten şu 4'ü yavru, onlar da büyümüş. onlar da büyüyecek. Şimdi burada bizim paneller burada işte şey. Burada ateş yanıyor. Nerede? Ateş? Duman kalk. Nerede? Aha. Burayı yakmışlar tamam. Yani Gel. bir yere sıçramaz değil mi? Başka bir yere sıçramaz. Yok. Aman dikkat edin de. Dikkat edin, Dur. çiftliği yakarsın. Bu ne lo? Bu yavru bu hastalandı. Şimdi iyi. Bu hastalandı. Ölümden döndü ya. Tedavisini yaptın kurtuldun. Ya. Bizim paneller burada işte. Yine şey. Yok bunları demiyorum. Aküleri diyorum. Aküler içeride. Bu çiftliğin her şeyin elektriği bu paneller ve akülerden temin ediliyor arkadaşlar. Burada normal elektrik yok. Şimdi aküleri ben merak ettim. 2 tane derin dondurucu buzdolap varmış. Televizyon var. Normal buzdolaplar var. Kuyu var. Hidrofon var. Var oğlum var. Kapı yere düşmüş. Neymiş bu aküler merak ettim. Burada 2 tane köpek var. Yok. Burada. Onlar tamam gel yavru. Gel onlar da yavru. Biz bu kapıyı açmamışlar ya. Hazır. Dur. Kas. Kas hadi. Kas var. Şşt. Şşt. Bizim keçiler de burada. Şimdi şeyde. Şu. Maşallah burada kaç keçi var? Var 200 var. 200 keçi. Var. Keşke sağımına yetişseydik ama bundan önceki videolarımızı izleyen arkadaşlar Mehmet Yaşar Celep diye yazın 4 tane videomuz var. Sağımı falan yapılmıştı. Onların hepsinin çekimini yapmıştık biz. O da bundan 2 sene önceydi galiba. O videolara da bir göz atabilirsiniz. Mesela şu an buranın suyuna bir bakın. Suyuna bir bakın. Bir de o videolardaki akışına bir bakın. Bir de o videolardaki suyun akışına bakın, farkı göreceksiniz. O da bu sene güya ot çoktu, su çoktu. Bak buralar hepsi kurumuş. Kurbağalar şey yapıyor da geliyor. Buralar hepsi kurumuş. Bir de o eski videolara bir bakın. Bizim orada bizim suyumuz zaten biz dereye bırakıyoruz koyu suyunu. Orada da destekliyoruz yani. Koyu suyuyla bu kanalı destekliyor. Evet. Ya. Evet. Bizim burada şey var. Bostan da ekmişlerdi. Diye bakalım bostanları ne durumda.
Bunları gündüz sağıyorlar arkadaşlar. Sütünü yağ, peynir yapıyorlar. Süt olarak satıyorlar. Evet. Burada bir tane Diyarbakırlı aile var. Bakıcıları onlar. Ailece buradalar. Bunun içinde keçi var. He, burada yavrular burada. Oo, maşallah burada da çok varmış. Vallahi güzel. Aile burada işte bu çiftliği yönetiyor. Oo, bu da bağ bahçeymiş ha. Bunlar buraya Arkadaşlar hangi ülkelerden videolarımıza bakıyorsanız yorum yazarken selam Danimarka'dan, selam Almanya'dan diye yazarsanız bizim sizi tanımamız daha kolay olacaktır. Beni mutlu edecektir. Çünkü bu sene çok kişiyle görüştük, tanıştık. Unutuyoruz. Daha sonra vay Halil Badil ile konuştuk. Hediye getirdik. Adam bizi tanımadı. Şöyle olmuş, böyle olmuş. Şikayetleri beni üzer. Siz de haklısınız. Ama ben de haklıyım. Günde 100 kişiyle tanışırsan tabii karıştırıyorsun işte. Eğer siz ülkelerinizi, şehirlerinizi yazarsanız benim işimi biraz daha kolaylaştırmış olursunuz. Bana hediye getiren adamı, benim çayımı içen adamı veya çayını içtiğim adamı unutmak istemiyorum. tabii. Yarın bir gün hani biz beraber oturmuştuk ya dediğinde yok tanımadım, hatırlayamadım demeyin diye onu söylediğimde ben üzülüyorum. Belki siz farkında olmayabilirsiniz ama ben hem utanıyorum hem üzülüyorum. Bunlar da domatesler daha olmamış. Daha kırmızı olmamışlar ya. Vallahi. Domatesler olmamışlar. İşte bu ot var ya bu He. bostanların en Düşmanı. büyük düşmanı. Evet, gel. Bu bostanların en büyük düşmanı. Evet. Domates var. Ama daha yeşil, belki, kırmızı olmamışlar. belki içinde tek tük kırmızı vardır da. Ama bu oldu mu işte bunun çaresi yok arkadaşlar. He? Bundan birkaç sene önce kendi havlumun içine bostan yapmıştım. Bundan dolayı bu beni aciz etti. Her gün 6-7 kişiyle çapalardık, baş edemedik. En son artık dedim bir daha Burada bostan yap. mısır falan var, mısır var. Burada Bak burada kavunlar var. Beyaz ama da saman olmamışlar. nedir bilmiyoruz. Geç ektiler ya. Bu böyle çok böyle edepsiz bir ottur bu. Çok da sağlamdır. Kolay da kopmuyor. Neyin nesi, nasıl ölür, nasıl yok edilir onun da çözümü herhalde daha bulunmamış. Bulunmuş olsaydı bu bostan bu hale gelmezdi. Aslında adamlar güzel bostan yapmışlar. O ot Ot sıkıntı çıkarıyor. emigart bütün tel çakır. Hani? Rıvenda ders kabana ki ne? Bütün Sen oraya tel çektin. her Tilki gelmiyor bu tarafa. yok, he? tilki artık gelmiyor. Tilki gelse kazları götürür mü? Götürür. Vallahi kazlardan korkmuyor. He? Yok. Tilki şey yapabiliyor yani. Komple burayı böyle tellen çevirmiş. Tellen çevirdiği için de tilki de gelmiyor. Bunlar Komple tellen çevirmiş. Vay be. güzel. Büyük masraflar yapmışsın sen. He, tabii ya. Mehmet abi. Nereye? Burada şeyden Avrupa'ya gitmemiş olsaydın yine bu mar varlığına sahip olur muydun ha Mehmet abi? he? Eğer Avrupa'ya gitmemiş He. olsaydın yine bu varlığa sahip olur muydun? Bilmiyorum ki. Zor. Zor mu? Tabii. Yani Ama bazıları diyor çalışan insan her yerde çoğaltır. de olabilirdi. Yani belki de olabilirdi yani bilmiyorum. Şimdi o çalışmana bağlı tabii.
şeyden çalıştın her yerde çalışırsın da şimdi ama Avrupa'da da çok çalıştık yani şeyden. Bu kapı. Geçen sene kalı bunun içindeydi. He? Mu geçen sene kalı bunun içindeydi. Nerede? Kalı çok iri görünüyor. Yani O kadar iri değilmiş. den Tommy verke kuş kavalısan işte avcı rında. Ma davi hayofte suyu khlit devre Haji davi khundu ya. Mehmet abinin aküleri jel akü bu şekilde. Ben merak etmiştim. Asya. Bunlar hepsi akü arkadaşlar. Bütün çifti başka yok değil mi? Yok bu Bütün çiftin suyunu, elektriğini bu aküler temin ediyor. Burada da sütünü alıp indiriyorlar. He? Evet. Burada sütünü mayalıyorlar. İşte bu hamur Peynir falan. karma makinesi. Mehmet abi, Efendim. şimdi bu ağaçlar ne ağacı, bu tarla da senin. Arkadaşlar dışarıda rüzgar çok şiddetli olduğu için içeride konuşacağız arabada. Buna badem ağacı. Geçen Orman Bakanlığı'ndan geldiler. Evet. Kontrole geliyorlar tabii şeyde. Çok beğendiler. Çok iyi dediler. O şeyden. Valla bu 3. senesi oluyor. Gelecek sene, bu sene biraz soğuk vurdu. Meyvelerimiz, çiçekler öldü. Geçen sene inşallah verim iyi olur. Hadi biz de meyve alırız yani. İnşallah, inşallah. Evet. Seneye artık badem çıkarırlar. Evet, evet. Kaç bin ağaç dedin? 3000'i geçiyor. 3000'i geçiyor maşallah. Evet. Suyu da güzel. Evet. Kuyu var. Evet. Kuyu Eyvallah. var. Tanker şimdi daha önce ben damlamayla yaparken şimdi damlamalar bazen bizim buralar kireçli ya. Ha, Damlamak bir yerde tıkandı mı sen o ağacı görene kadar ağaç kuruyor. öyle mi? Ben de damlamaları söktüm. Şimdi çevirdim. Tankere çevirdim. Orman Bakanlığı da beğendi dedi. O karıntili dedi. Evet. O daha iyi. Arada biz onunla sürüyoruz yani. Tankerle sürüyor. Evet. Ben tankerin arkasına 20 metrelik hortum koymuşum. 4 sırayı birden götürüyoruz. 4 sırayı. Yani 20 metreyi birden götürüyoruz. Tabii biri de senin yanında çalışacak. Arkada çalışanım var. O arkada hortumla sürüyor. Ben de yavaş yavaş gidiyorum. Evet. Öyle şeyde yani. Teşekkürler hocam, sağ olasın. Şu olsun. Mehmet abimizin bahçesi arkadaşlar. Bunlar var ya efsane. Ne? Japon eriği. Japon erikleri. Japon erikleri. Evet. Aha, bunlar Japon eriği. Bizim daha yok he. Yok be. Dinlenmiyor ha. He, Zamanı var değil mi? herhalde. Arkadaşlar az önce bahsettiği tanker ağaçları bu tankerle suluyor. Arkasında 20 metrelik hortum var. 4 sırayı birden suluyorlar. Biri traktör yavaş yavaş sürüyor. Biri de arkadan hortumla sular. Bir tane buraya bağlı. Bakın. Bu da sulama yapanın elindedir. Bununla açıp kapatıyor. Evet, evet. Bunu 4 sırayı birden götürüyoruz. Şunu da ben kendim bunu kaynak yaptım. Şunu şeyden benim böyle yerden şey olmasın diye. Güzel oldu değil mi? Bu
Bu ne işe yarıyor hocam? Bu bizim bunlar bazı hayvan falan taşıyor. Aha. Vallahi Allah daha çok versin hocam. Güzel bir mal varlığa sahip olmuşsun, çalışmışsın, kazanmışsın. Çiftlik o biçim, ev o biçim, tarla o biçim. Allah daha çok versin. Allah herkese versin. Amin. Şu tane var. Aşağı soğuk tane zıvıstan. Bana kanadına kuşaf. Allah da katı şu değil mi? Şu öbür tarafta senin. Aha. Orada bir tane araç gibi bir şey vardı. Sen diyordun Hı. birileri gelsin mantar Aha. üretimini yapsın diye. Ama kimse oralı olmadı yani. Kimse aramadı da. Yok. Çünkü kimse çalışmıyor, herkes kimse çalışmayı istemiyor. Herkes diyor oturalım para kazanalım. Böyle olmaz. Oturmayla para nasıl kazanılır? Yani oturarak para kazanılır. Ya. Şimdi bak sen John Deere yok. görmedin mi? Bütün ağır işlerini bununla yapıyor. Hı hı. Ha? Evet. Abi kaldırma, indirme bunu yapıyoruz. Bundan da tarlanın içindeki Evet. dikeni, sapı, samanı, şuyu buyu temizliyor. Bu bizim anız bozulmamış. Şurada bir fazla yer var bu şeyde. Makinelerin çoğu aşağıda. Ben bunu işte biraz sonra gideceğim tekrar ağaçların arasını şey yapacağım. Bu senin ev mi? He. Siz burada oturmuyorsunuz. Yok. Benim büyük oğlum geliyor işte o burada kalıyor. Oktay. Otları gördüm o yüzden sordum dedim burada kalmıyorsun. Evet. Bu evin arkasındaki de Turgay'ın evi. O da benim şey olan. Bir de şurada bir tane var. O da üçüncü olan evi Kutlay. Maşallah o evde onun. Evet. Hamiden Sen de burada kalıyorsun he? evet. O Mardin taşlarında yaptığımız ev de o benim kızımın evi. Maşallah. Şu evin öbür tarafında. Giderken sen zaten o evin Senin bura cennet gibi ya ağaçlardan hiçbir yer gözükmüyor ki. Şu akasyaya bak ya maşallah. Evet. Bunun gölgesi muhteşem olur ya. Ama biraz ters yerde dikilmiş. Şurada otursan desen olur. İnsan burada oturur. Çok devasa bir gölgesi var arkadaşlar ağaca bak. Akasya ağaca devasa bir gölgesi var. Vay maşallah. Adam yapmış. Zamanında çalışmış, kazanmış. Buraları böyle düzenlemiş. İnsanın bu havlunun içinden çıkası gelmiyor. Hangi ağacın altına girersen orada oturup uyuyabilirsin. Sohbet edebilirsin. Bu ne? Bu Mehmet abi. Bu üzüme benzeyen yuvarlak şeyler ne? He. Valla bunlar da öyle bir meyvedir. Ama bilmiyorum. Yani yeniliyor mu bu? Yeniliyor mu? Vallahi ben yemeyeceğim çünkü cesaret etmiyorum, bilmiyorum. Allah Allah. Oho. Buradan da buraya çıktık. Bu da mı ev? Turgay'ın evi, benim oğlumun evi. Vay be. Bu çam ağaçlarını bu sene diktik. Burada da bir sürü ağaç varmış. Evet. Buna da bana. Buna da bana. İşte benim daha
Makineyi bir daha bu araya gireceğim. Biz burada mantar için bir çağrı daha yapalım mı? Vallahi bilmiyorum. Çağrı yap yani. Yapan. Arkadaşlar şimdi şurada bakın hem ev var, aileli geleceksiniz. Hem yanındaki o uzun garajda bir ahır, altı beton, duvarlar beton. Orada mantar üretimini yapmak isteyenler varsa bak diğer ahırları da kullanabilirler. Orada bir sürü eski ahırlar var. Evde burada dayalı, döşeli, güneş enerjili, elektrikli her şeyi var. Ailece orada kalırsınız. Bu bahçede size ait olur. Bostanınızı ekin. Buradan meyvenizi, sebzenizi temin edebilirsiniz. Burada mantar üretimini yapacaksınız. Tabi Mehmet abiyle konuşup artık şartlar ne olacak bilmiyorum. Nasıl bir sistem olacak bilemiyorum. Bu işi yapmak isteyen Mehmet abiye ulaşabilir. Mehmet abi telefon numarasını bir alalım. Bir dakika. Bu tarafa bak. Numarayı net alalım. 0543 0543 312 312 74 77. 74-77 numaralı telefondan Mehmet abiye ulaşabilirsiniz. Peki mantar dışında başka bir şey ister misin orada? Yani tabii o kendisi bilir yani eğer başka bir şey üretebiliyorsa yapabilir yani. Ha, o zaman sen birilerine destek olmak istiyorsun. Evet. Anladım. Yani burası boş duruyor. Yani istersen yapar. Orada bir şeyler üretebilir yani. Evet. Neyse artık öyle bir yerde nasıl bir sistem olur? İnsanlar kafalarında kurgulasınlar veya gelip baksınlar. Vallahi Mehmet abinin avlusu da, bahçesi de, evleri de Bizim bostan da harika. Balkonun içini merak ediyorum. Dur şu, burası cam. Şuradan içeriği görebiliriz. Evet. Bu ne lo? Şark odası. O seriler burayı. Burası şark odası. Senin çocuklar kaç yaşında? Burayı. Buranın sahibi kaç yaşında? Genç ya. He? Genç. Bu şark odası. Zevkini nereden öğrenmiş? Vallahi. Çok geziyorlar, biliyorlar. Baksana ne güzel ev yapmış adam maşallah. Maşallah ki maşallah. Şuranın kapısı yarım açık ha. Nereye? Diyor ben açmışım zaten. Ha yani hırsız mı? Yani hırsız girmemiş içeri değil mi? Hırsız açtı. Evet. Ne güzel. Bunlar mı? Bu ne meyvesi? Erik. Bugün ne çeşit yedik ya burada. Biraz şey ama iyi. Harika. Vay be. Bunlar pamuk gibi olmuşlar. Pamuk gibi olmuşlar. Bostan da o tarafta. Gitmeyelim oraya kadar. Ha, senin bostanın güzeldir muhtemelen. Abim bir videomuzun sonuna geldik. Bize kapılarını açtığın için öncelikle ben sana teşekkür ediyorum. Güzel sohbetin için. Ben de sana Bizi bağına bahçene koydun. Meyveni yedirdin. öyle olur mu?
şimdi Çok teşekkür ederim. sen her zaman böyle programlar yapabiliyoruz yani. Evet. Yapabiliyoruz da. Bizi tanıyan, tanımayan, Bizi seven izleyen herkese. herkese selamlarımı sunarım. Çocuklarım da hepsi şu anda Avrupa'da. Onlara da selam söylüyorum. Hepsini gözlerinden öpüyorum, torunlarımı. Ben de 11. ayın ortalarından gideceğim Norveç'e. Kışı oradan geçiririm. Değil mi? Ondan sonra kıştan sonra geliriz yani. Yani orada fazla şey yapamıyorum yani dayanamıyorum. Bura oldu mu insan orada da durmaz tabii. canım. Yani aynen öyle şeyden. Benim böyle bir yerim olsa ben hiçbir yere gitmem. Vallahi. Tabii canım. Şu güzelliğe bir baksana ya. Yani Her taraf şimdi yeşillik, onun için ağaç. yani beni mesela Norveç dünyanın diyorlar İsveç, Norveç ikisi de benim ülkem. Ama burası beni çekiyor. Evet. Yani ben Norveç'te de yapabilirdim ama ben kalbimi dinlediğim zaman benim kalbim burayı istedi. Yani kalbime dinleyerek yaptım bunu. Onun için de şu anda yani rahatım. Benden sonra benim çocuklarım zor gelir buraya. Yapma Böyle- ya. Nasıl? Benim kadar gelmezler. Onlar bir aylığına gelir gider. Bir aylığına geldi gittim miydi? Buralar harabeye dönüşecek. Buralar sahipsiz kalacak. Ondan sonrası zaten ben de görmeyeceğim o zaman. Değil mi? Ya görmeyeceğine göre şimdiden bir hesap kitap yapmanın da bir anlamı yok ya. Yani. Allah Allah. Yani Üzücü şimdi- bir durum. He? Üzücü bir durum. Tabii ki. Yani şimdi sen canla başla yapmışsın, her şey yapmışsın. Benim çocuklar hepsi orada kendi işleri var. Kendileri meşguller. Adam ne yapsın yani orayı bırakıp da buraya gelemez. Değil mi? Gerçi de bu işi bilemez, Bilemez. beceremez. Onu da bilemez. Yapamaz. Yani Tarla işinden, badem işinden, keçi yok, kaz işinden, onu yapamaz. kuluçka işinden ne anlar çocuk? Onu hiç yapamazlar. O yüzden bakarız inşallah yani kader neyi gösterir? Satarlar, ne kaptırırlarsa, ne satarlarsa her şeyi satarlar, alıp giderler parayı. Satılmaz da yani kim alacak? O da var ya. Yani alamazlar. Kimse almaz yani. Şimdi burası bir köy. Adam nereyi bırakıp da burayı alacak ki? Geleceği olmayan bir yer yani zor. O yani Ancak burada yaşamak isteyen, burada ölmek isteyenler gelip burada yaşarlar. He. o da Bir de hocam şöyle bir şey de var. Sen burayı kendi aklınla, kendi prensibine, zevkine göre yapmışsın. evet. Şimdi sen burayı satacaksın, ben geleceğim senin yerinde. Senin kendi zevkine yaptığın projeyi ben yaşayacağım. Yaşayamam ki. Çünkü benim de aklımda başka bir proje var. Bunu yıkarsın başını diyecek. Şimdi bunu yıkıp onu mu yapacağım? O da olmaz. Kolay kolay da kimsenin hayallerinin içine girip oraya yaşamak da istemez. Zor. Çok. Çoğu kişi o yüzden satın almak istemez. Evet. Der ki adamın emeği var, ben alamam, gözü arkada kalır, ben Yani şimdi alamam. mesela bizim köyde çok satılan çok evler var ama alan yok. Kimse almıyor. Hatta bu sene biriyle konuştum, dedi Halil dedi ben evimi satılıya çıkardım, satılmadı. Ben dedi müteahhite verdim, dedim yık, malzemeler senin olsun, enkazı temizle, dedi ki sen üstesine para vermen lazım. Enkazı atmak için dedi, Ya. bütün içindeki kiremiti, keresteyi, su tesisatını, elektrik kablolarını hepsini kap pencere veriyorum. Kabul etmiyor, bir de üstesine para vereceğim diyor, artık havluyu diyor, temiz ettirdim diyor, boş bıraktım arsa olarak, arsa da satılmıyor diyor. Ben diyor Kulu'da daire aldım diyor. Ya kulun dairesi de geçici. Yani çocuklar Avrupa'daysa gelip onlar da Kulu'da kalmazlar yani. Ya. Yani o daire de boş. Yani şimdi İsveç'te, Norveç'te, Almanya, Fransa, İngiltere, yani buralarda yaşayan insanlar nasıl gelecek burada? Gelemezler. Çocukları gelmez yani. Torunları gelmez yani. Çünkü oranın yaşam standartları biraz daha yüksek. Değil mi? Evet. Yani bugün mesela benim torunlarım geliyor buraya.
Dede diyor biz bir hafta içerisinde usanıyorlar. Evet. Bir şey yapamıyoruz. Hep motor olmuyor. Ama Avrupa öyle değil. Avrupa bağlamış. Spora götürüyor, yüzmeye götürüyor, okula götürüyor, bilmem götürüyor. Yani boş bırakmıyor. Her dakikası meşgul. Her dakika meşgul. Biz sabah gittik Cereb'in içerisine. Biz bir iki projeden bahsettik. Herkes negatif. Ya. Hocam çok teşekkür ediyorum. Evet. Allah senden razı olsun, bize böyle güzel bir video çektirdiğin için. İnşallah videomuz da güzel izlenir. Biz de onur duyarız, gurur duyarız. Teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Şey yapma. Kapanışı şöyle yaparım arkadaşlar. Aha. Şöyle. Halil, biz kardeşiz. Her zaman birbirimize destek çıkacağız. Bu böyle bilinmeli. Aynen öyle. Hep bizi seyredenler herkese selam. Görüşürüz arkadaşlar. Hayırlı günler. Vallahi iyi günler.